Kayıt tuşuna da basalım. Evet misafirlerimiz, arkadaşlar, takipçilerimiz hoş geldiniz. Sesim inşallah iyi geliyordur. Evet bugün bayağı ara verdik. Epeydir ortalıklarda yoktuk sanırım. Bayram durumu falan. Bugünkü dersimiz ruh parçalanması. Meraklı arkadaşları, ilgilenen arkadaşları, takip eden arkadaşları tabii ki bekliyoruz. Ruh parçalanması, ruh nasıl parçalanır? Ruh parçalanır mı? Bunu duymuşsunuzdur. Teşekkür ederim, sağ olun. Yine araştırmalarımızı, deneyimlerimizi anlatıyoruz arkadaşlar. Özellikle biliyorsunuz ki deneyimlerimizi anlatıyoruz. Bugünkü konumuz ruh parçalanması. Yani ruh değil, ruhsal parçalanma diyeceğiz. Aslında ruhumuz parçalanmaz. Biz buna öyle bir şeyler duyarsanız aslında ruhsal sistemimizle ilgili parçalanmadır bunlar. Yoksa ruh değildir. Şimdi bunların hepsini tek tek anlatacağız. Bizleri takip ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ruhsal yapımız hakkındaki anlatımlarımızı biliyorsunuz. Yazılarımızda, videolarımızda ruhlarla ilgili, ruhla ve ruhsal sistemimizle, insan olarak bütün sistemimizle ilgili bütün bilgileri bulabilirsiniz. Bulamadığınız yerlere de sorun. Dönüş yapıyoruz arkadaşlar. Bunlar, bakın ruh var. Önce bir fiziksel bedenimiz var. Arkasından bu bedene bağlı olan ruh var. Ego var. Zihin var. Bu egonun altında arzu, duygu, düşünce sistemlerimiz var. Biz bunlarla beraber bu fizik bedene girdiğimiz andan itibaren insanız. Yani normal olarak, fiziksel olarak insan değiliz ama bu sistemde beraber insanız. Bunu insan konusunda filan anlatmıştık. Şimdi fizik bedenimiz dışında ruhsal, enerjik yapımızın kendine özgü özellikleri vardır. Yani fizik bedenimizi bu tıp alemine bırakalım. Tamam, buradaki eğitimimizi, fiziksel yapımızı ve onun sorunlarını tıp alemine bırakıyoruz. Tamam, şöyle kenara bıraktık. Ama bunun dışındaki enerjisel sistemimiz vardır, çalışan. Nasıl fiziksel beden tıp bilimi içine giriyorsa bunun dışındaki bir sistem vardır. O da ayrı bir bilimin içine girer. Bunların her biri, ruhsal sistemimizin her biri kendine özgü özellikleri, güzellikleri, mucizeleri ve yapıları vardır. Zayıflıkları vardır, üstünlükleri vardır. Ne anlatmıştık biz? İnsanoğlu 10-0 öndedir. Ama bakıyorsunuz ki insanlara 1-0 geriden başlıyor hayata. Neden? Bilmiyor. Bilemiyor yani. O öğretilmiyor. Kaldırılmış, yok edilmiş, öğretilmiyor. Siz kölesiniz, en alt seviyeden 1-0 geriden başlatılıyor. Aslında Kur'an-ı Kerim'i okursak, insanın özelliklerine baksak, tıbbi olarak insanın özelliklerine bakmış olsak bile yeter. 10-0 en az önde başlıyoruz, üstünüz. Ruhsal sistemimizi, bize verilen bu ruhsal sistemi, bütün sistemi yücelten de biziz, çökerten de biziz. Ne diyor Kur'an-ı Kerim'de Allah? Şura suresi 30. Başınıza gelen her musibet kendi işlediklerinizdendir. Başka söze gerek yok. Yani biz kendi kendimize zarar veriyoruz. Kapıyı biz açıyoruz. Hasarlı sistemlerimizin, ruhsal sistemlerimizin sonuçlarını yine acı çekerek biz yaşıyoruz. Neden acı çekerek yaşıyoruz? Deneyimliyoruz çünkü. Deneyimlemek vardır. Yani bu yaşamdaki olayımız deneyimlemedir. Deneyimlemeden bir şeyi öğrenemeyiz. Tam yerleşmez, idrak edemeyiz. Amaç burada idrak etmektir. Bu sistemler ego ve alt sistemler dediğimiz arzu, duygu, düşünce ve zihindir. Şimdi ne demiştik anlatımlarımızda? Dünyadaki görevimiz, sınavımız, yaşam olgunlaşmamız egodur. Arkadaşlar, ego. Bunun dışındaki özellikler vardır, onlar özeldir. Şimdi bunları sayalım bakalım. Arzu, duygu, düşünce bedenleri. Her birisi ayrı bir enerji katmanıdır. Şimdi bize verilen bir sistem var ya, bu ego ruhu dediğimiz ego enerjisi arzu, duygu, düşünce araçlarıyla bedenimize kilitleniyor. Bunlar birer araçtır, bunlar birer auradır, bunlar birer enerji sistemidir. Bu aura bedenleri canlıdır, akıllıdır. Her biri kendi görevini yapar. Hasar görür, büyür, küçülür, gelişir, güçlenir, her şey yapar. Hangi katmana zarar verirsek biz insan irade olarak
veya negatif olarak yükseltirsek parçalanma da olur, hasarlanma da olur, güçlenir, daha da gelişebilir. Her bir kadememiz, arzu, duygu, düşünce bölümümüz. Bununla beraber zihnimiz de aynı şekilde. Şimdi arzularımız bizim ihtiyacımız dışında isteğimiz olan, yani ihtiyacımız dışında isteğimiz arzumuzdu. Bunu anlatmıştık. Bunu fazla açmaya gerek yok. Arzuladıklarımızdan fazlası, isteklerimizden fazlası arzu sistemini büyütür, besler, nefse yöneltir. Arkasından dürtüye dahi, hayvani dürtüye dahi götürebilir ve bu arzularımızın biz kurbanı da oluruz, kölesi de oluruz. Zaman geçtikçe fazla arzularımıza yönelmekten bu arzumuzun kontrolüne gireriz. Evet, arzumuzun kontrolüne girmek nedir? Bunu yaşayan arkadaşlar, bize ulaşan arkadaşlar da bazılarında yaşıyoruz. Anlatımlarımızda da söylüyoruz. Kişi arzusunun kölesi dahi olabiliyor. Başka yerde musallat aramayın. Arzusunun musallatı dahi olabiliyor. Bu arzusunu yükseltmesi ve kontrolünü kaçırması nefse yöneltiyor. Bakıyorsunuz içine hocalara gidiyor, oraya buraya gidiyor, şifacılara gidiyor. Aa sende şu var, aa sende şu var, aa sende şu var. Aslında hiçbir şey yok. Egosuyla beraber arzusunun kontrolünü kaybetmiştir bu kişi. Bu kadar basittir. Arzusu bir varlık gibi konuşur, varlık gibi kişiye vesvese verir, varlık gibi kişiyi yönlendirebilir. Kontrolüne çıkarsa. Aynı durum duyguda da aynıdır arkadaşlar. Aynısı duygudadır. Kontrolünü kaybederseniz sizi kontrol altına alır. Çünkü duygu sistemi çalışmalıdır. Nasıl çalıştığına bakmaz enerji sistemleri. Tamam akıllı dedik. Enerji akıllıdır. Enerji durmaz ama şimdi bazı şeyleri de kendine göre çalışır enerji. Yani yaptığını olumlu olumsuz olduğunu bilmez. Sadece ihtiyacı olana yönelir. Aynı şekilde duygularımız da. Biz duygumuzun kontrolünü kaybedersek duygu bizim kontrol eder. Bakmışsınız musallat olmuşuz. Ne musallatı? Arayın. Oo ne varlıklar çıkar, ne varlıklar. Herkes bir şey söyler. Hayır. Siz duygunuzun kontrolünü kaybetmişsiniz. Böyle olunca ne olacak? Duygunuz sizi ele geçirir arkadaşlar. Çok basit. Defalarca kez yaşadık, karşılaştık, deneyimledik. Bunu çok rahat söyleyebiliyoruz. Duygularımızın kalple direkt bağlantısı vardır. Arzularında diğer sistemlerle beraber birkaç sistemle direkt bağlantısı vardır. Duygunun kalplidir bağlantısı. Şimdi duygu insanı gösterir değil mi? Neydi duygu? Sevinçti. Neydi? Öfke, korku, endişe. Yani birçok şeydi biliyorsunuz. Bunları anlatmıştık duygu olayında. Peki nereye bağlı? Kalbe bağlı. Negatif bir duygusa ne olacak? Kalbi bozacak. Kalbi kapatacak. Kalbi blok edecek. Peki bunu kalp olayında anlatmıştık. Kalbimiz ruhumuzun kapısıdır. Fiziksel olarak değil. Bakın enerjik olarak. Kalbimiz ruhumuzun kapısıdır arkadaşlar. Sözlerimiz, söylenemeyenler, hani kişiler içine atıyor ya, birçok şeyi söyleyemiyor ya, boğazı tıkalı ya veya dilini çok kötü kullanıyor, saydırıyor, gıybet ediyor, yalan, riya, her şey küfür. Bu dili çok kötü, güzel kullanıyor ya biliyorsunuz. Boğazı kapatıyor. Boğaz çakrası kapanınca kalple boğaz çakrasının direkt iletişim hattı vardır. Kalbi kapatır. Boğaz çakranız bu sebeplerden içinize atmayla, bütün olayları söyleyememeyle, kendisi ifade edememeyle şişirdiğiniz sisteminiz kalp yolunu kapatır, kalbinizi bloke eder. Bakın hem boğazı kapatıyor hem kalbi. Bunları anlattık, çok güzel anlattık. Diğer neydi? İkinci çakra. Yani göbek altındaki sakral çakra. O da neydi? Negatif duygularımız. Şimdi neydi duygular? Kalbi. Nereden? İkinci çakra. İkinci çakrada hem duygusal sistemlerin giriş yeri hem de cinsel bölgenin giriş yeri, enerji kısmı. Bunlarla sorunlarla, cinsel bölgeler, sistemlerle, cinsel sorunlarla kapattığımız olaylar kalbimizi etkiliyor. Bağlantıyı kurarız. Bakın, cinsel sisteminizi kapatırsanız kalbi kapatırsınız. Bir şeyi ifade edemezseniz, içinize atarsanız ya da diliniz çok kötüyse kalbinizi kapatırsınız. Bu bir Bermuda şeytan üçgenidir. Biz bunları eğitimlerimize daha geniş olarak açıklıyoruz. Her şey burada bilgi olarak açıklamaz. Çünkü sorumluluk denen bir şey vardır. Bu Bermuda şeytan üçgeni birbirini kapatır, etkiler. Kalp kapanırsa ruh kapısı kapanır arkadaşlar.
Sizin kalbiniz kapalıysa sevgi kapınız kapalıdır. Sevgi kapınız kapalıdır. Ruh kapınız kapalıdır. Devam edelim. Düşüncelerimize geçelim şimdi. Beyin, hafıza ve zihinden gelen enerjiye göre bir yapı oluşturuyor. Şimdi bu yapılar negatif enerji ise bu düşünce oluşumu enerjiler düşünce sistemimize zarar veriyor ve eylemlerimize yöneliyor. Yani zihinden gelen bir faaliyet düşünce fabrikasından geçtikten sonra eyleme geçer. Yani her defasında söylüyoruz. Zihninizi kullandığınız zaman veya ego sizin zihninizi kullandığı zaman ya da zihin kendi haline hareket ettiği zaman düşünce sisteminde ürettiği her neyse iyiyse güzel ama ya kötüyse oradan o fabrikadan üretim yapar. O fabrikadan çıkan ürünler kişinin ilk başta kendisini yaralar, kendisini negatif enerjiyle doldurur. Düşünün, her akşam düşünün ki bir evlisiniz, çoğunlukla eşlerimiz her akşam eşiyle sorunlardan dolayı düşün, her tarafını kapkara bulut yap. Her akşam veya her gün çocukla ilgili sorunu vardır, düşün, her tarafını bulut yap. Nedir bu? Bakın, düşünce fabrikasından çıkıyor, o fabrikadaki üretilen malları dışarıya sevk edemiyor. Kişinin kendisine kalıyor. Baktığınız zaman aura bedeni gören kişiler, Duru göre veya başka şekilde gören kişiler, bu kişiler simsiyah bir örtünün içinde, bulutun içinde görür arkadaşlar. Bu kişiler de kafasını kaldıramaz, gözünü açamaz. Enerjisizlikten, dengesizlikten, mutsuzluktan, işte düşünce de böyle bir şeydir. Düşünce fabrikanızda ne çıkıyorsa o üretim sistemini gösterir. Etrafa açar, gösterir yani. Gelelim şimdi, bunlar neydi? Arzu, duygu, düşünce, ego. Sistemimizdeki alt katmanlardı. Şimdi kafanız karışmasın diye bunu direkt söyledik. Şimdi ne vardı? Ruh parçalanması dedik. Ruh nedir? Bu aynı söylediğimiz gibi. Bunları her defasında anlatıyoruz. Ruh, İsra suresi 85'te der ki, Peygamberimiz Allah, sana ruh hakkında sorarlar, de ki, ruh Rabbimin emrindedir ve size pek az bilgi verilmiştir. O kadar. Yani bir ruhumuz vardır, pek az bilgi var. Ruhla ilgili fazla bilgi yoktur. Tamam. Belli bir sistemin, belli bir seviyeye ulaşan kişilerin bilgisi vardır. Kendisine göre biraz fazla bilgisi vardır ama o kadar. Ruh Rabbimin emrindedir. Orada duracağız. Şimdi ruh bedenin içinde değildir arkadaşlar. Bakın böyle de bir şey var. Hadi hoca, Ali Hoca sen nereden çıkardın? Evet. Araştırmalarımız, deneyimlerimiz, görülerimiz, devamlı bu işin içindeyiz arkadaşlar bakın. Yüzyıllar önce yazılmış kitaplar aynı şekilde aynı şeyler söyler. Bedenin içinde değildir ruh. Ayrı bir astral katmandadır, yüksek frekanstadır, bedenimizin içinde değildir. Çok yüksek frekanslıdır. Ama bedene bağlıdır, bedene hakimdir. Bedenin mal sahibi, mülk sahibi, kralı aklınıza ne gelirse. Peki ruh bedenin dışındadır. Nasıl ulaşacak bedene? Ego denen bir enerji vardır. Ego. Şimdi oraya geçeceğiz. Asıl ruhumuz bize ulaşamıyorsa, yani bu söylediğimiz asıl ruhumuz bize ulaşıyor. İstediği gibi ulaşır, ulaşmaya çalışır. Ammasını anlatacağız şimdi. Biz onu hissedebiliyorsak, algılayabiliyorsak güzel. Ama hissedemiyorsak, onunla bir iletişim, bir his bağlantımız yok ise lütfen oturalım kendimizi hesaba çekelim. 2 kere 2 4. Oturun kendinizi bir hesaba çekin. Ne oluyor bana? Ben içindeki his, kendi kalbimin sesini niye duymuyorum? Kendi ruhumun hissini neden duymuyorum? Çünkü ruhunuz sizi uyarır. Birçok şey konusunda uyarır. Ama alamazsınız. Neden? Boğaz çakra, ikinci çakra kalp çakra. Bunlardan biri dahi kapalı olsa sistem kapalıdır. Ruh kapısı kapalıdır. Size iletişim hattı kapalıdır. Ondan sonra biz konuştuğumuzda ruh senin bu bilgin yok muydu? İkaz etmedin mi bu arkadaşı? Yönlendirmedin mi? Sistemi kapalı. Ben ulaşamıyorum ona. Diyebiliyor. Çok da basit diyebiliyor arkadaşlar. Çünkü bedenin dışındadır. O kendine bakacak. Biz Yüce Allah bizi serbest bırakmıştır. İnsanların iradesini serbest bırakmıştır. Müdahale yoktur. İnsan iradesi müdahale yoktur. Şimdi oluşan her türlü sorun ne dedik? Kalbi etkiliyor. Kalp kapısı kapatıyor. Birinci önceliğimiz kalbimizin açılmasıdır.
Ruh bedenden ayrı olsa da aslında bir bütündür. Biz ruhumuz da bizi birebir etkiliyor. Nasıl etkiler? Anne ile bebeğe gözümüzün önüne getirin. Anne ile bebek. Yani ne annede ne bebekte bir hasar oluşmaması için, bir travma oluşmaması için bu ikilinin birbirine bağı sağlamlaşmalıdır. Ve engel olandan kaçınmalıdır. Yani bizimle ruhumuzun, birimiz anne, birimiz bebek. Ruhumuz anne, biz bebeğiz. Aramızdaki bağı mutlaka sağlamamız lazım. Yani ruhumuzu, bağımızı bulmamız lazım. İlla da ruhumuzla konuşacağız diye bir şey yok bakın. Hissinizi, içinize yönelmeyi bulun. Çünkü kalbiniz kapalı en azından. Ben bu ruhuma ulaşamıyorum, iç sesime ulaşamıyorum diyorsanız kalbiniz kapalı. O zaman sevgisizlik var bakın. O zaman değersizlik duygusu var. O zaman bedeninize hakimiyetsizlik var. O zaman kendi bedeninizi artık uzaklaşmışsınız. Kendi bedeninizden uzaklaştığınız zaman, yaşamdan uzaklaştığınız zaman, değersiz olarak hissettiğiniz zaman sizin yerinize, bedeninize sahip olanlar gelir ve bu sefer de siz kontrolünüzü kaybedersiniz. Bu çok neredeyse %90 oranında karşımıza çıkmaktadır arkadaşlar. Evet, ruhu öğrendik. Ego neydi? Ego, asıl ruh olmayıp Allah tarafından bu bedenin ayrı bir varlıkmış gibi yaşanmasını sağlaması için kendisini ayrı bir varlıkmış gibi hisseden bir yönetici enerjidir. Yani kendisi için çalışır. Yani o içimizdeki enerji, ego enerjisi kendisi parçalar. Biz irade olarak gündüz görevdeyiz. Bir de ayrı ruh var. Hepsi aslında birleşik tekiz. Biz biriz. Ama üçlü bir sistem içinde kendi yaşamımızı sürüyoruz. Evet, içimizdeki yönetici enerji olan ego ruhu, asıl ruhun aynasıdır, bağlantısıdır. Bedenleri, aura bedenlerini, sistemleri yaşatan demeyelim de destekleyen, sürgüleyen bir bilinç enerjisidir. Nasıl bilgisayar örnek vermiştik? Ego ruhu odur arkadaşlar. Egonun kontrolündeki bu aura bedenleri, enerji bedenleri, fiziksel, eterik, astral, bakın hepsi egonun komutası altında diyelim, bilinci altında, yönetimi altında diyelim ve etkileşim altında diyelim ve ayrıca zihin. Şimdi ego yalnız çalışmaz. Kendisini ne dedik? Bir asıl kendisi vardır, bir de biz irade kısmı, idrak kısmı, hafıza kısmı olarak aslında her birimiz bir bütünüz. Biz ego sınavındayız. Tamam, güzel. Egonun ne dedik? Egonun 3 katmanı, arzu, duygu, düşünce katmanı vardır. Eğer ego bu sistemle, bu 3 alt katmanıyla bütünleşemez ise, ego negatife çekilirse alt katmanlar ne olacak? Ego pozitife çeker, alt katmanlar başka tarafa çekerse ne olacak? Bakın arada ne oluyor? Depresyon olur, takıntı olur, kaygı olur, kendisini kurma, çeşitli tıp isimleri vardır. İşlev bozuklukları, enerjisel işlev bozuklukları ortaya çıkar. Zihinsel, duygusal dengesizlik ortaya çıkar ki biz buna ruh parçalanması, ruhsal parçalanma deriz. Yani egonun kendi sistemiyle bağlantısının bozulması bir ruhsal parçalanmadır. Ego katmanları temiz değilse, yani arzu, duygu, düşünce sistemleri temiz değilse, depresyon, takıntı, kaygı, beyinsel fonksiyonlar oluşmaya başlar mı? Başlar arkadaşlar. Bu zihinsel ve duygusal dengesizliğe de aynı dediğimiz gibi ruhsal parçalanmanın sonuçları olarak ortaya çıkar. Eğitimsiz, disiplinsiz, yani kontrol bizde olacak. Kontrol iradedir arkadaşlar. Kontrol biziz. Biz yöneticiyiz. Merkezde mikrofonun başındaki olan kişi. Biz A yolundan gideceğiz dedik mi, ruh da iletse, ego da iletse, zihin de iletse, hayır oradan gitme dese, biz bu taraftan gideceğiz dedik mi, bu taraftan gideriz. Ne yapacağız biz burada? Eğer bir bütün isek, koordineli çalışıyor isek, ruh ne diyor? Ego ne diyor? İçimizdeki his ne diyor? Benim bu taraftan gitmem doğru mu? Beyin ne diyor? Yani bu taraftan gidersen içinden bir his gitme diyor. İlk his. Gitme arkadaş, yolunu değiştir, senin şeyin yoksa. Bu sizin tamamen size bağlı bir şey. İçsel sisteminize, bağlılığınıza olan bir şey.
zihin tarafından oluşturulan kalıcı olumsuz düşünceler, bunlar da sizi parçalanmaya yol açar. Şimdi dürtü neydi? Şimdi arzu, duygu, düşünceden saptınız. Bazı negatif olaylar oldu. Bunu durduramadınız. Bunun üzerine ne yapar sistem? Dürtülere, insan egosunun bilincinin himayesinde olduğu halde bilinçli iradesiyle bilerek ya da bilmeden karanlık yollara saptırır. Yani hayvani dürtülere saptırır. Hayvani dürtüler neydi? Hayvanların yaşamak için yakalanması, parçalaması, yeme, içme, şehvet, alanını koruması olaylarıydı. Yani siz egosal olay, negatife saptığınız gibi bir de hayvansal olaylara sapmanız kontrolden çıkmanızdır. Buna ne diyoruz biz? Nefs diyoruz. Egonun yoldan çıkması, ego sistemlerinin yoldan çıkması. Ama biz egoyu her zaman böyle kötü düşünemeyiz. Bakın, ego özel bir enerjidir. Egosunu tanıyan kişi baş başa yapamayacağı, halledemeyeceği, başa çıkamayacağı zorluk yoktur. Ego sistemini kullanan. Ama şimdi bir de şu vardır. Tutar ego karşımıza gelmiştir. Diyelim ki erkektir yapısı ama içindeki öyle bir ortamlara maruz kalmıştır ki çocukluktan itibaren kadınlara özenmiştir. Kadınlara özenmiştir, kadınlara. Ya ne oluyor? Bu sefer ego bilmez, onu kodlar. O enerjiyi oradan algılamıştır. Erkekte de ittirilmiştir hep saygısızlık veya ittim enerjisi. Kadınlarda hep çekim enerjisi. Bu sefer ego kendini o tarafa yöneltebilir. Burada bak, doğru yanlış bilmez ego. Orada nerede vücudu koruyacak, kendini koruyacak sistem varsa oraya yönelir. Ne yapacak bu sefer? Siz erkeksiniz. Doğru olan erkekliktir. Bakıyorsunuz ego hayırsa bu tarafa çekiyorum. Şimdi bu alanın arasında kalan kişiler de vardır. Burada da bir parçalanma oluyor işte. Ego bir yere çekiyor. Bu sefer zihin sistemi ve ruh sistemi ne oluyor diyor. Burada bir koordinatsizlik oluyor. Olay nerede? Kişinin iradesinde. İrade ne yapıyor? Egoya yöneliyor. Egoyu dinliyor. Onu hissediyor. Bir bakıyor arzuya, bir bakıyor arzular ne diyor. Duygusu içten ne kabul ettiriyor. Düşünceler kafasından nereye geçiriyor. Zihninde bilgiler getiriyor. Ruhu içinden, kalpten ne söylüyor. Bu psikolojidir. Bu psikoloji, şimdi tıp biliminde psikolog arkadaşlar ve psikiyatristlerin müdahale ettiği alanlardır. Kişi o yolu, o karmaşayı bulacaktır. Doğrusunu bulacaktır. İşte bu özellikle ergen çocuklarda çok karşımıza çıkan bir olay. Tabii o yolu bulunması ve o yola iletilmesi gerekiyor. Ama o sistemin tekrar düzeltilmesi, o parçalamanın giderilmesi de bu yolla mümkün olabiliyor. İlla bir şifacı enerji olacak diye bir şey yok. Kişi bu doğru yolu bulduğu zaman sistem zaten kendi yolunu bulur. Derhal onarır. Evet, şimdi dünya yaşamımızdaki maddiyat sevgisi yöneldiğimiz zaman zaten akıl ve kalp hattı kapanmaya başlar. Bunu anlatmıştık. Maddiyata yönelirseniz, aşırı yönelirseniz, yani aşırı değil. Zaten şimdi sistemimiz bu değil mi? Matrix'i anlattık. Mavi hap uyu, devam et dünya hayatına. Kırmızı hap uyan. Sen nesin, kimsin? Sorgula kendini. Sorgulayıp uyandıktan sonra, farkındalığı yakalandıktan sonra artık karşına çıkan olaylarla mücadele etmeye başlayacaksan, insan olduğunu hatırlayacaksın. Artık güzelliğe, doğruya doğru yöneleceksin. Ama mavi hapı alıp da arkadaş ben maddi hayat, işim yerinde, bana dokunmayın. Ama mavi hapında uykusunun bir zamanı var biliyorsunuz. O zaman geldiği zaman sen nerede uyanacaksın bilmiyorlar. İşte biz bu kırmızı hapı alan kişilere, arkadaşlara elimizden geldiğince böyle anlatmaya çalışıyoruz, eğitim vermeye çalışıyoruz. Farkındalıkla o kırmızı hapın sonucunda ne olacağını hazırlıklarını yaptırmaya çalışıyoruz. Eğitim vermeye elimizden gelen yapmaya çalışıyoruz. Şimdi eğer nefis güçlenerek galip gelirse ne dedik? Maddiyatçı, önü alınamayan olaylara, dürtülere dahi gidebiliyor. Şimdi bunlar mesela ruhsal parçalanmayı arttıran veya sebep olan neler olabilir? Empati eksikliği olabilir bunların dışında. Şimdi hissetme, duygusal durumlar, deneyimleme ve neler hissettiğini ayırt edememe durumu bir empati eksikliği. İçgüdüsel zihin, egonun acı beden kısmı. Şimdi egonun 3 arzu, duygu, düşünce kısmından başka bir de çakrasal sistemlerini anlatmıştık. Egonun çakrasal. Alttaki kök, sakral ve
solar çakra, o alttaki 3 çakra ego kullanır. 4. çakra kalp çakrasıdır, ruhun kapısıdır. Orada dur diyor. Orada dur. Oradaki 4. çakra astral giriş kapısından sonra açıksa boğaz, ifade ve yönetim birçok özel enerjiyi ruhla beraber, ruh müdahale ediyor. Sen benim şimdi bir parçamsın, oralara ben de girmek istiyorum der. Alın, tepe, bunlara ruhla beraber. Ama alttaki 3 çakrayı ego kullanıyor. Ne vardı alttaki 3 çakralar? Travmaları, acıları, bunu attığı, şimdi bilinç sisteminin bilinç altına attığı sistemler vardı, zihnin attığı enerjiler vardı. Bunun 2. çakrada duygusal sapmalar, duygusal acılar, negatif duygular vardı. Daha sonra bu travmatik olaylar temizlenmezse 2. çakrada kişinin değersiz hissetmesi, kötü hissetmesi, aldatılmış hissetmesi, ihanet, başka bir sürü olaylar 2. çakrada bu sefer kaynamaya başlıyor ego ile. Çünkü ego boşluk alanları dolduruyor. Ne yapacak? Ego bedenden atamaz arkadaşlar. Bedenden atacak olan iradedir. Yani biziz. Şimdi biz bir travmatik olayı yaşayıp içimize atmışsak, arkasından bu olayın peşi sıra kendimizi değersiz, neden ben durumuna getirmişsek biz getiriyoruz bakın. Ama beden bunu saklıyor. Ego bunu saklıyor. Ego bunu atmakla mükellef değil. Sadece ego görevini yapar. Enerjileri saklar. Orada bir yerde bilinçaltı veya bedenimizin çeşitli bölgelerinde, enerjik bölgelerinde depolar bunu. Ego depolar. Ama biz her tetiklenme olayında, her karşılaştığımız garip olaylarda, travmatik olaylarda o enerji zihin tarafından gözümüzün önüne getirilir derhal. Der ki zihin, bundan kurtul. Bu sana acı veriyor. Bu seni farklı türlü etkiliyor. Değersizlik, acı, ihanet, yani bu örnektir, korku. Bu enerji seni buna yöneltiyor der. Siz bundan kurtulacaksınız. Nasıl? Bunu yok sayacaksınız. Nasıl? Regresyon. Aynı anda yaşayabilirsiniz. EFT şeklinde yaşayabilirsiniz. Psikolojik uzmanlar eşliğinde yaşayabilirsiniz. Bir şekilde enerji gelir onu temizler. Bir şekilde oradaki enerji temizlendiği zaman oradaki 2. çakra bölgesindeki o enerji de yavaş yavaş temizlenir. Sorun kalmaz. Peki bunun temizlemediğini düşünün. Bu sefer solar çakra, kendisini ayakta tutan çakra bu sefer oradan kilitlenmeye başlıyor. Orası biraz daha tehlikeli. Kişi bu travmatik ve değersizlik olayları birikiminde, egonun negatif olaylar birikiminde dürtülerin artmasıyla bu sefer isyana başlıyor. Neden ben? Neden onunki oluyor da benimki olmuyor? Neden ben iş bulamıyorum? Neden benim çocuğum böyle? Neden beni yarattın? Ölmek istiyorum. Arka arkaya bu sefer günahsal olaylara girdiği için bu arkadaşlar 2. çakrada astral böceklerle karşılaşıyor, kapılar açıyor, enerjik kısmına zarar veriyor. 3. çakrada aynı bu dediğimiz olaylar meydana geldikten sonra bu sefer zekiler ellerini kollarını sallayarak içine gidiyorlar. Neden sallıyor? Yaptığı her ne günahsal aşırılık varsa ondan dolayı girmelerine izin açılır. Yapmayacaksınız. Düşün, neden ben deyip de intihara kalkışan kişiler varlıklar ele geçirir. Neden geçirmesin? Diyor varlığa soruyor, sen neden girdin? Diyor ki kendisini istemiyor. Bakın kendi bedenini istemiyor. O mücadeleden kaçıyor. O korkağın teki. Neler sayıyor biliyor musunuz? O şu kadarcık, bu kadar diyor. Şunu yaşadı diyor. Bundan dolayı ölmek istiyor diyor. O ölmek istiyorsa biz de geliriz diyor ve geliyor. Komple bedenini hakim olabiliyor. Ve kişi o kadar basit bir olay, aslında siz çok büyük görüyorsunuz bazı olaylar ama büyük olaylar da vardır. Bu olay sizin sınavınızdır. Bundan çıkacaksınız, kurtulacaksınız. Affetmiyorum, affedeceksiniz yeri geliyorsa. Çünkü karını, zararını koyun ortaya. Affetmiyorsanız o kişiyle beraber her akşam yıkılıyorsunuz. Affetmiyorsanız o kişinin enerjisi her akşam sizi tetikliyor. Affetmiyorsanız o kişinin enerjisi devamlı siz yükleniyorsunuz. Affetmiyorsanız o kişinin enerjisini çekiyorsunuz. Affetmiyorsanız belki de o kişi haklı, onun günahını çekiyorsunuz. Bakın o kadar çok karmaşık. O yüzden en basiti affet git. Böyle kişiler karşımıza gelip de çalışma yaptırdığımız zaman
Yani başından aşağı bir soğuk su, bir esinti gibi hissediyorlar. Ne oluyor bana diyebiliyorlar arkadaşlar. Evet, bu empati eksikliğinden, birikmiş acılardan sonucunda bakın mutlaka ve mutlaka ruhsal parçalanma, ruhsal parçalama dediğimiz egosta parçalanabiliyor, auralarda parçalanabiliyor. Ne oluyor? Narsistlik, egoistlik, psikopat kişiler, zarar verme durumunda olan kişiler ortaya çıkmaya başlıyor. Zihinsel kaygı vardır. Mesela birçoğumuzda vardır. Ve birçok arkadaşımızla mesela çalışma yaparız. Acaba oldu mu? Oldu mu? Girer mi? Gelir mi? Tekrar olur mu? Arkadaşlar, zihinsel kaygıdır. Acaba dediğiniz zaman, kendinize güvenmediğiniz zaman acaba kapısını açarsınız. Kendinize güvenin. Bakın ne diyoruz? Öyle bir insan yaratmıştır ki Allah 10-0. Bak biz 10-0 diyoruz. Daha detaylı girmiyoruz. Belki de 20-0. 10-0 önde başlıyoruz ki görmediğimiz, bizim yüzümüzden giren, bizim hakimiyetimizi kontrol altına alan arkadaşlar dediğimiz yani varlıklar bizi etkiliyorlar. Nasıl etkiliyorlar ya? Bir sabun köpüğü şeklinde bir benlik yaratmışız, korku yaratmışız. O korkunun üstündeki örtüyü şöyle kaldırıyoruz. Bakın sabun köpüğü desen yıkılacak. Ne olur diyoruz? Ben diyor yıllarca kendime eziyet etmişim. Bakın o kadar. Tek kelimeyle ağlayanlar, tek kelimeyle kahkaha atıp yırtınanlar, ben neden bu kendime bu kadar eziyet etmişim diye bağıranlar. Lütfen iç sorgulamamızı devam edelim. Zihinsel kaygı daha neler var? Kurbanlaştırma anlatmıştık, yargılama anlatmıştık. Zihinsel kaybı, zihinsel karışıklık sonucudur. Zihninizi karıştırmayın. Zihnin çalışmasını engellemeyin. Zihnin kendi bir yolu vardır. Zihninizi sakin olarak yönetin. Yani siz de yönetmiyorsunuz. Çoğu zaman zihin kendi işlemini yapıyor. Kontrol dışı. %90'ımızda, insanların %90'ında zihin istediği gibi at koşturuyor arkadaşlar. Ne demiştik? Enerjik sistemimizin kontrolü bizde olmalı. Bizde. Ne yok edeceksiniz, ne serbest bırakacaksınız. Egoyu yok ederseniz zulmedersiniz. Kendinizi hapsetmiş olursunuz. Egoyu serbest bırakırsanız dürtülere geçer, yayılır, kontrolü sizden çıkar ve sizi kontrol eder ve sizi istediği yere taşır. Aynı şekilde egoyu kontrol eden hafıza, beyin ve diğer idrak sistemi, düşünce sistemlerini baskılarsanız egonun kontrolünü baskılamaz. Egoyu serbest bırakır, kaçırır. Ama bunları serbest bırakırsanız, bunları yüceltirseniz bu sefer egonuzu bastırırsınız. İşte burada denge bizde. Yok etmek diye bir şey yok. Bakın hiçbir şeyinizi yok etmeyeceksiniz. Kendinizi kuma gömmeyelim. Kafamızı kuma gömmeyelim. Kendimizi eve hapsetmeyelim. Tam tersi. Kontrol bende. Ben hayatımı yaşayacağım. Size verilen hayatta sınav neyse zaten gelir. Nereden kaçıyorsunuz? Ölüm geldiği zaman kaçabilen kaç kişi var? Söylesin Allah aşkına. Söylesin. O zaman neden korkuyoruz ölümden? Neden korkuyoruz? Soruyu tekrar soruyoruz ölümden. Neden korkuyoruz? Ölümün vakti var. O zaman korkmayın. Kafanız yarılabilir, eliniz kırılabilir. Kafa var, beyin var. Onu çalıştıralım. Öyle değil mi? Arkadaşlar soruları en son alabilir miyiz? Teşekkürler. Şimdi zihinsel kaygıyı kontrol altına almak için farkındalığımızı bilmemiz lazım. Farkındalık ne değil? Uyanıklıktı. Uyanmaktı farkındalık. Yani daha biz nefes almasını bilmiyoruz arkadaşlar. Nefes almasını bilmiyoruz. Bilmediğimiz için de aldığımız sadece oksijen. Bunu biz eğitimlerimizde anlatıyoruz. Biyoenerji ve farkındalık eğitimi diye anlatıyoruz. Bu eğitimi almadan ben kendinize böyle bir şey yapmayalım şimdi farklı bir yüksekliğe ulaştırmıyorum da biz kendimiz bütün bilgileri vermeye çalışıyoruz. Yani siz insan olarak nesiniz? Nasıl bir sistemler? Yani bu sistemler oluşumunda gittiğiniz yol, gittiğiniz çeşit veya etkileyen sistem, bunu ve anlattığımız ve ders verdiğimiz arkadaşlar, hocam diyor, karşı kişiye dalacağım, küfür edeceğim diyor, aldığım eğitim aklıma geliyor, susuyorum diyor. Ben böyle hissetmemiştim kendimi, nasıl yapıyorum ona da inanamıyorum diyor. Evet, bravo bak, kontrol yavaş yavaş sizde. Veya başka bir olayla karşılaşıyor. Arkadaşı, annesi, babası astral böceklerle ilgili bir sorun oldu diyor. Görüyorum diyor, sizin anlattığınız şekilde diyor.
ve onu çok basit şekilde diyor düzleştiriyorum, normal durumuna getiriyorum diyor. Bir mucize gibi. Bu nasıl bir şey? Çok zor değildir arkadaşlar. Sadece öğrenmek. Sadece öğrenmek. Öğrendiğiniz zaman görüntü size açılır. Ne demiştik? Gerçek ortaya çıkarsa kendini gösterir, saflaşır. Şimdi astral varlıklar, astral böcekler de aynıdır. Sizler, bizler onları görmediğimiz için onları çok yüceltiyoruz. Çok büyük varlıklarmış gibi hissediyoruz. Aa cin deme, aa peri deme, aa astral böcek deme, oo hocam çok kötü bir şeylere benziyor. Peki anlattıktan sonra bak bakalım diyoruz. Oo hocam ne kadar sevimli. Neden girdin? Anlatıyor şundan şuradan şuradan. Aa hocam evet diyor haklısın. Ben ondan şöyle şöyle arınmasını yaptırıyoruz. Veya o bilgisine sahip olduğu zaman orada enerji falan kalmıyor. Neden korktun sen yıllardır? Bu enerjinin içine girmesine neden izin verdin? Bilgisizlik. Bilmiyoruz. Çünkü insan olarak öğretilmemişiz. Yüzlerce, binlerce yıl kapatılmışız. Cin, şeytan, peri, melek. Kapatılmışız. Başka bir şey yok. Bilgi yok çünkü piyasada ama insan istedikten sonra bütün olayları bulur. Gelelim diğer bir olay. Ruhsal parçalanma, bağımlılıktır. Bakın, bağımlılık ruhsal parçalanmada birebir öncülük eder. Bağımlılık müthiş bir şeydir. Gölge benlik dedik ya, anlatmıştık ya gölge benlik karakterlerimizi. İnsanların enerjik olarak kontrol etmesi, manipüle etmesi kolay bir bağımlılık yolu ile iç içe geçtiğinde neredeyse tüm zorunlu ego kimlikleri, yani bu sahte benlikler ağrı bedeni dediğimiz, duygu bedeni dediğimiz kısma ikinci çakradan bağımlılık oluşturur. Evet, bu bağımlılık insanın içini kemiren bir açlıktır. Bir enerji durgunluğudur ki bu bağımlılık konusunda anlattığımızı takip ederseniz orada bulursunuz arkadaşlar. Bu bağımlı olan kişilerde mutlaka ve mutlaka ruhsal sisteminde bozukluk, parçalanma vardır. Çünkü bağımlılığa dönmüştür. Ruhsal açlığa dönmüştür. Bağımlılık birebir ruhsal parçalanmanın sonucudur. Bağımlı olan kişiler astral böceklerle beraber mutlaka birebir vardır. Çünkü negatif ruhsal parçalanmada bu varlıkların girmesi %100'dür neredeyse. Manipülasyon, aldatma sonucunda bağımlılık oluşurken aynı zamanda ruh parçalanması oluşturabiliyor. Negatif üretilen, iyileşmemiş duygusal travmalar tetikleyerek insanları yaşamında bağımlı, parçalanmış ruhsal sistemiyle yaşama mahkum ediyor. Ruhsal auralar, ego sistemimiz parçalandığında daha çok güç harcıyor arkadaşlar. Bakın, aura sistemi, ruhsal sisteminde hasar olan, parçalama, yani hasar demek parçalanmadır. Yani birçok kişilere bakıyoruz ya, auram hasarlı. İşte aurası parçalı. İnsanın aurası neden hasarlanır? Neden parçalanır? Kişinin kendi yaptıklarından. Bunu anlatmıştık. Kişi kendi yaptıklarından dolayı beden sistemi, beyin sistemi kendini korumak için o bölgedeki enerji vanalarını kısar. O enerji vanaları kısıldığı zaman oradaki eterik olarak hücreler arası alışveriş durur ve oradaki duran enerji eterik bedeni yakar. Yaktığı yer arttıkça, yükseldikçe o bölgeyi hasarlar, deler. Bu sefer dışarıdan o frekansı çekilen küçük böcek dediğimiz varlıklar girer. Oradaki yer, oradaki enerjiyi giderler. Ama o hasarlanmış enerji eylemine, hayat tarzına, duygusu, negatif duygu, düşünce arzumuzla devam edersek oradaki böcekler gitmeye hiç niyetli olmaz. Otururlar orada evlerini kurarlar, sanayilerini kurarlar, yerleşim yerlerini kurarlar. Ondan sonra yandım Allah diye insan kendi enerjisiyle baş başa kalır. Çünkü enerjisini harcarlar. Onun enerjisini onun yerle yerler. Artı onun enerji sistemini tekrar parçalanmayı daha da geliştirirler. Arttıkça artar. Ne dedik? Ruhsal auralar parçalandığı zaman kişi daha çok güç harcar. Daha çok enerjisizdir. Yani ne yaparsanız yapın. Ya ben dimdik, sıhhatli bir insanım. Evden dışarı çıkmak istemiyorum. Enerjim yok. Neşem yok. Hevesim yok. Neden? Evet, nedenini kendiniz bir sorgulayın. İlk önce kendiniz sorgulayın. Neden? Ne yaptım? Ne söyledim? Ne düşündüm? Özellikle ilk önce kendinizden başlayın. Çünkü içten
kendisine zulümden başlar kişi. Ondan sonra dışarıya doğru yayılır. Bunu kendi ürettiği enerji kendisine yetmez. Zaten eterik enerji dediğimiz bedenimize ait enerjileri de almayı bilmiyoruz. Çünkü nefes almayı bilmiyoruz. Nefes almak demek oksijen almak değildir. Oradan da enerji girmiyor. Bizler bir enerji vampiriyiz arkadaşlar. Enerji vampiri olunca çıkın dolaşın, kalabalık yerlerde dolaşın. Çünkü enerji vampirleri en yakınındaki kişilerden çalar enerjiyi. Evde anneniz babanız ya da çocuğunuzla kalan enerji vampirleri sadece onlardan hırsızlık yaparak beslenirler. Dışarı yapamazlar, başkasına bakamazlar. O yüzden evde fazla durmayın, sosyalleşin demek olayı budur. Enerjisiz kaldığınız zaman kendinize zulmedersiniz. Çıkın, dolaşın, doğadan enerji alın, en azından toprakların kendinizi birçok yapılacak şeyler vardır. Bağımlılığın olduğu yerde mutlaka astral böcek var mıdır? Vardır. Evet, şimdi ego ve saate bakıyoruz da ego ve aura parçalamasını devam edelim. Dünya hayatında kişinin enerjik bedenleri ne kadar hasarlanırsa o kadar çok çalışır. Sözleri, düşünceleri, davranışları o kadar karmaşıklaşır. Hasarlanırsa enerjik bedenler. Neden? Anlatmıştık. Arzu, duygu, düşünce, zihin. Bunlarda bir hasar oluşursa bazı şeylerde düşünce sistemi, duygu sistemi karmaşıklaşabiliyor. Böyle olunca kişi ne oluyor? Çeşitli sorunlar olarak baş gösterebiliyor. Kendi enerjik ruh yapısı biliyorsunuz hasarlanmış oluyor. Hatta bağımlılık burada da ortaya çıkmış oluyor. Yani bu hasarı sonucunda bağımlılık deyince direkt alkol, nikotin olarak aklınıza gelmesin. Bağımlılığın birçok sebebi vardır. İnsana bağımlılıktır, çikolataya bağımlılıktır, arabaya bağımlılıktır, spora bağımlılıktır. Bir bağımlılık birçok çeşitlidir arkadaşlar. Ama nikotin, narkotik olayları tehlikeli olduğu için bağımlılık biz sadece onları biliyoruz. Bu parçalanmalar doğuştan sonra aşırı travmatik olaylara, acılara sebep olabiliyor arkadaşlar. Ruhsal parçalanmalar, auraların yırtılması. Bu durumda kişinin ruhsal enerjik yapısı parçalı olduğu halde enerjik sistemiyle ortak hareket edemeyeceği için, parçalarla ortak hareket edemeyeceği için onlar da bir garip hareketler yapmaya başlar, kopmalar başlar. Ruhsal ego görevini tam yapamaz. Beyin bu sefer sirayet eder. Beyin kendisini toparlamaya çalışır, vücuda hakim olmaya çalışır. Yani beyin derken fiziksel beynini kastetmiyoruz yine. Eterik beyin vardır. Ne demiştik? Fiziksel ve eterik bir yapıya sahibiz. Bunlar ikizdir, birbirinin aynısıdır demiştik. Mutlaka birbirini etkileyecektir. Sürekli yıkıcı, kötü olan davranışlar parçalama ve genetik bozulma yoluyla da zarar veriyor arkadaşlar. Evet. Birçok insan duygularından kopuk yaşıyor. Kopuk yaşıyor. Neden? Duygusal sistemi, duygusal katmanı hasarlıdır. Duygularını tanımlamakta güçlük çektiği zaman ne oluyor? Hasarlıdır çünkü tanımlamakta güçlük çekiliyor. Direkt bakacağınız yer kalp çakrası. Kalp çakrasını onardığınız zaman, sevgi sistemini açtığınız zaman boğaz çakrası ve ikinci çakrayı da açın. Çünkü o bölgeler Bermuda şeytan üçgeni gibidir. Birbirini birebir etkiler arkadaşlar. Bu eylemler ruhsal sistemin yaralar, travma seviyesi, ruhsal kısımlarını parçalar. Ruhsal parçalar insan vücudunda kopuk olabilir, delik olabilir, çatlak olabilir, aura bedenleri. Bu sorunlar dedik ya, ruhsal, narsizmdir, egoizmdir, enerjik işlev bozukluğudur, psikolojik çarpıklıklardır. Birçok bağlantısızlığa sebep olur. Mesela bakın, daha oraya gelelim, orada anlatalım. Orada anlatalım, evet. Çözülmemiş acılar, çözülmemiş anılar, kişinin egosu ve kişiliğinde de içgüdüsel dürtüler olarak tezahür edebilir. Yani bu hatıralar ve olumsuz duygular giderilmezse bireyin algılarını dahi bulandırabiliyor. Kişi negatif ego tarafından üretilen yanlış inançlara bağlandıkça kalbinden ve ruhsal sisteminden parçalar şeklinde ayrılabiliyor. İnanç derken dini inanç olarak algılamayın. İnanç bir şeye inanmaktır. Şeytani ritüeller, kötü ritüeller vardır. Bir hayvana saldırı,
insana saldırı, her ne şekilde olursa olsun, işkence, öldürme, birçok olaylar ruhsal parçalanmaya birebir etkilidir. Çocuklarda veya sonradan kadınlarda tecavüz, saldırı, bakın her şey birebir ruhsal parçalanmaya neden olur. Bu kişilerin psikologlar olaylarına biz dahil değiliz ama enerjik sistemlerinin onarılması gerekir. Çünkü bunların enerji sistemleri parçadır. Bu parçalar yerine oturması lazım. Tamiri olması lazım ve sistemin birbirine teması lazım. Ondan sonra psikolojik olarak devam etmesi gerekir. Psikolojik egosal yapısının devam etmesi gerekir. Şimdi astral böcekleri anlattık. Bu varlıklar insan vücuduna bir kez davet edildikleri zaman, bakın davet edildikleri zaman diyoruz. Dikkat ettik mi? Bu varlıklar insanlara ya saldırırlar, ya davet edilirler, ya da çekilirler. Çekilenler frekansından, insanın hayat tarzındaki olaylardan dolayı frekansından çekilmedir. Ona gelir astral böcek, beslenir, o frekansa gelir, oraya merak eder, oraya gelir. Ama saldırılar vardır, özel insandır. Özel insanları onları anlatmıştık. Ya enerji seviyesi yüksek seviye, aydın insanlar olabilir ya da özel insandır, durdurulması gereken insandır ya da özel insandır, günahkardır. Bu insanlar saldırırlar ya da davet edildikleri zaman. Yani biz bir enerjik sistemde rıza gösterdiğimiz zaman, bir toplu sistemde toplu bir enerjik olaya girip de rıza gösterdiğimiz zaman, ondan sonra rızamız olarak anlaşma yaptığımız zaman, dilimizde sözleşme yaptığımız zaman, evet katılıyorum, evet şunu yapalım, haydi bakalım şunu yapalım, rızamız olduğu zaman bu bir sözleşmedir. Bunlar insan bedenine girdikleri zaman asla ayrılmazlar. Büyü uygulamaları vardır. Yine insan bedenini hasarlayan, ruhsal yapısını hasarlayan büyü uygulamaları vardır. Kişinin enerji alanına bağlı kalan insan dışı astral varlıklar tamamen kişiyi ele geçirirler. Neden? Çünkü onun ruhsal yapısı parçalanmıştır. Kişi bunun farkında değildir. Büyü olayına sapan kişilerin ruhsal sistemi hasarlıdır arkadaşlar. Bu varlık neden kolay kolay giriyor sanıyorsunuz? Öyle kolay değildir. Aura sistemi, ruhsal yapısı sağlam olan bir kişiye kolay kolay giremezler. Çünkü görmezler. İlk önce kişinin kendi sisteminde kendisini yaralaması, kendine eziyet etmesi, kendine zulmetmesi gerekiyor ki ışık aydınlanmaya başlasın, orada dikkat çeksin. Yani şeytan yanınızdan gider, cin yanınızdan gider, varlık yanınızdan geçer, sizi görmez. Siz de onu görmezsiniz. Ama kendi aura sisteminiz çatlak, hasarlı olduğunuz zaman pırıl pırıl parlıyorsunuz. Parçalanmış ruhsal yapıya sahip kişilerde asalaklık yapmak, yönlendirmek birçok enerjik astral böcekler için çok kolaydır. Çok kolaydır. Negatif ego, nefret, bir canlıya zarar verme, öldürme, kişilere saldırma, travmatik saldırılar dedik ya, egoyu parçalar. Arzu duyguyu geçtik, egoyu parçalar. Ego da enerjidir. Ego da parçalanır. Birçok ego ile karşılaştık. Ego var dedik ya, ego vardır. Kişiyle beraber mükemmel şekilde yönetir bedeni. Mükemmel. Artı ego bedeni, iradeyi çeker. Gel der. Yani liderlik yapar. Allah Allah. Bu nasıl bir şey? Aslında ego her şey ne dedik? Doğru yanlışı bilmez dedik aslında. Ama bakın öyle egolar vardır ki kişiyi iradesiyle beraber çeker. Orada durma. Sana yanlış. Neden? Çünkü beden sistemine zarar gelecek. Ego önderlik yapar. Mükemmel bir şey. İrade de bunu kabul eder. Mükemmel şekilde. Bir de ruhu sistemle ortaklaşa çalıştı mı o kişiyi hiçbir şekilde yenemezsiniz. O kişi aydınlanmış kişidir. Bırakın insanı, varlıklar da yenemez. Bu üçlü sisteme sahip olan, kontrol sistemi beraber olan insanlar kolay kolay elde avuçta duramazlar arkadaşlar. Güçlüdür çünkü. Bu egosu parçalanmış kişiler olabilir. Varlıkları çekersiniz bol bol. Dilek Hanım en son sorabilir misiniz lütfen? Varlıkları çeker, varlıklar girer. Çok güzel. Ego, bakın ne dedik ego? Ego bu fiziksel bedeni yönetebiliyor. Biz iradeyiz. Elimizi kaldırdığımız zaman biz yönetmiyoruz. Elimizi biz kaldırmıyoruz arkadaşlar bakın.
Ne dedik? Fiziksel bir beyin vardır, beden vardır. Bir de ego, enerji bedeni, elektrik bedeni vardır. Birbirinin içindedir. Bu eterik bedendir. Bunları yöneten, bu eterik bedeni yöneten egodur. Ego bu bedeni yönetmeye haiz, bilgili ve güçlü ise buna giren varlıklar, zeki olan varlıklar, güçlü olan varlıklar kendi başlarına bu egoyu, bu bedeni kolay kolay yönetemezler. Onlar zeki olan, üstün olan birkaç çeşit varlıktır. Sayısı sınırlıdır. İnsan bedenine girer, şakıdık şukuduk musallat şeklinde yönetir. Ama burada ne olacaktır? Egoyu parçalaması gerekiyor. Ego ne kadar parçalanırsa varlığın işine yarar. Çünkü varlık ego ile savaşır. Biz bilmeyiz. İçimizde egoyu ne hale getirdiğini bilmeyiz. Çünkü varlığı sokmuşuzdur. Biz sadece ilaç alırız. Oh doktora gideriz. Oh kolum ağrıyor, başım ağrıyor, halsizim. Biz bunu biliriz. Kendi derdimize yanarız. Ama içimizde ne savaşlar dönüyor bilmeyiz. Aslında bizim sistemimizi, bizi ayakta tutmayan sistem nasıl savaşlar dönüyor? Nedeni yine biziz. İrade. İradenin yüzünden ego ve ruhsal sistem eziliyor, parçalanıyor. Ruh da aynı şekilde müdahale et, bir şeyler yapmaya çalışıyor ama iradenin yüzünden beden, bilinç dediğimiz şu yine iradenin yüzünden. İrade, acıyı çeken yine irade. Ama altında birçok enerjik sistemimizi beraber götürüyoruz. Bu karanlık enerjiler insanın cinsel yaşamında müdahale edebiliyor, kontrol edebiliyor, aldatabiliyor, işkence edebiliyor. İnsan ruhsal yapısına cinsel yönden ulaşmak çok daha basittir. Ruhsal yapısını parçalayan kişi, özellikle cinsel yönden ruhsal yapıyı parçalamak daha basittir. Bir tecavüz olayı, bir saldırı olayı, buna benzer olaylar, işkence olayları direkt aura bedenlerini hasarlamaz, parçalar. O yüzden bu kişilerde işleri tabii kolay değildir. Onların işleri daha zordur. Peki bu ruhsal sistemlerin parçalaması sonucunda ne oluyor? Kişi kendine, başkalarına sürekli olarak yıkıcı olduğu için sonunda aura katmanları parçalanıyor, hasarlanıyor, bölünüyor çeşitli şekillerde. Bu kapalı, bunlar tabii ne oluyor? Kalp çakrasını kapatıyor, kalbi kapatıyor, karartıyor. Bu kısım karardıktan sonra, kalbi kapandıktan sonra ne demiştik? Geçmiş olsun demiştik. Kalp kapalırsa ruh parçalanması bir nevi kararmış kalbin yan etkisini de arttırır. Bir kişinin enerjik bedeni ne kadar parçalanmış ve hasar görmüş ise o kadar çok çalışır, o kadar çok enerji harcar, o kadar çok düşünür, o kadar davranışları çarpıklaşabilir. Ama yine yorgundur, yine enerjisizdir. Bu sapmalar, bağımlılıklar, sapkınlıklar, çok çeşitli zararlı kişilik bozukluğu dediğimiz egosal ve beyinsel temaslı ikincil karakter dediğimiz o sahte benlik olaylarında yeni kimlikler oluşturur. İşte burada kişi bu acısına göre bir sahte benlik oluşturur. Sahte benlik anlatımızda lütfen izleyin. Sahte benliğin kişileri nereye götürdüğünü anlarsınız. Bu sahte benlikler kendini başkalarını yıkıcı olarak yine ortaya çıkıyor, yine kendisini gösteriyor. Bir insan ruhsal sistemi zarar gördüğünde zihinsel karışıklığı mutlaka olur. Mutlaka olur. Narsizm, egoizm, şizofreni, o isimlere biz fazla girmeyelim. Antisosyal durumlar, insanların içine girmemek, ondan sonra farklı düşünceler, neler karşımıza çıkıyor bilseniz, empati eksikliği, birçok eğilimler, negatif eğilimler, psikolojik çarpıklıklar diyelim bunlara. Bunlar karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Bu zarar gördüğü zaman. Bu davranışlar bir ruhla içindeki ayrı bir astral varlık, astral böcekle beraber olduğu zaman daha da büyük seviyelere ulaşıyor. Bağımlılığı artıyor, depresyonu artıyor, acısı artıyor, ızdırabı artıyor. Aslında burada her şey sisteme bağlı. Şimdi bir kişinin karaciğer, diyelim ki bir kişi öfkeli. Bakın çok basit. Öfkeli. Tamam, öfkeli olabilirsin. Aşırı öfkeli diyor ki ego ve beyin, akıl, idrak sistemi diyor ki bu kadar öfke enerjisi yapma, beni yıkacaksın diyor. Beden olarak beni yıkacaksın diyor. Peki ne yapıyor kişi? Algılamıyor, duymuyor. Devam. Öfkeli, bağırıyor, çağırıyor, ona bağırıyor, çağırıyor. O arada sırada tutuyor, karaciğerini tutuyor. Of, ağrıyor ya.
Bir ağrı, iki ağrı, üçüncüsü de gidiyor, ilaç almaya başlıyor. Ondan sonra gidiyor, arkasından doktora gidiyor. Cihazda da doktorun artık sunumuna göre bilmiyoruz. Belki de bir şey buluyor, bulamıyor ama tekrar doktora gidiyor. Bakıyor, karaciğerine yavaş yavaş müdahaleye doğru, tıbba yoluna doğru gidiyor. Burada olay nedir? Sistem diyor ki, bana zarar veriyor, öfkeni kes, öfkeni azalt. Kişi uymuyor, azalt, uymuyor. Ne yapıyor kişi bu sefer sistem, enerji sistemi? Karaciğerin enerji giden vanalarını kısıyor arkadaşlar. Bakın kapatmıyor, kısıyor. Kıstığı zaman oraya enerji giden hatlar enerji gitmiyor. Oradaki hücresel, enterik bedende hücresel alışveriş durgunlaşıyor. Oradaki enerji birbirine alışveriş yapmadığı için şişiyor. Şiştikçe bu tabi fiziksel bedene de çıkacak ilerleyen. Ama burada hücre alışveriş olmadığı için burada başlıyor kişi ah demeye. Neden? Burada oluşan durağan enerji eterik bedeni yakıyor. Bakın daha başlangıcı. Orada diyor ki sen bundan bir olay yaptın. Dikkat et. Ne diyor birçok uzman, birçok yazar ne diyor? Kitaplarda okursunuz, araştırmalarda. Başın ağrıyorsa soracaksın. Neden ağrıyor? Elini ağrıyorsa soracaksın. Neden ağrıyor? Kitaplarda vardır hatta. Bana neren ağrıyor söyle, sana seni anlatayım diyor. Bakın bu kadar özet. Oradaki vanayı kısınca oradaki sistem eterik bedeni yakıyor. Devam ettiği sürece o ilaçları kale almaz, kendi başına işler yapar. O eterik bedeni yırttığı zaman astral beden zaten çoğumuzun yırtık, hasarlı. Oradaki ışığı gören astral böcek tak karaciğer bölgesine giriyor. Oradaki enerjiyle, negatif enerjiyle besleniyor. Güzel. Kişi hemen toparlasa kendini, öfkeden kurtulsa, kendisiyle hesaplaşsa bakacak varlık bir şey yok orada. Çekip gidecek. Bakın çekip gidecek. Ama yok. Kişi devam ediyor. Devam ediyor. Devam ediyor. Oradaki enerji devam. Bu sefer enerji daha da büyüyor. Vanalar daha da kısılıyor. Oradaki varlık kocaman oluyor. Arkasından başka varlıklar geliyor. Başlıyor bu sefer kişi diyor ki karaciğerimde sorun varmış. Doktor söyledi. Şu cihazlarda çıktı. Falan oldu filan oldu. Daha da ilerledi mi? Ameliyat. Ne oldu kişide? Bakın ne oldu? Kişi kendisiyle başladı. Kendisiyle hesaplaşmayı bilmediği, kendisini tanımadığı için, bilmediği için kendi kendisine zarar verdi. O kadar uyarıya rağmen. Aynı bu şekilde burada davranışlar, buradaki varlıksal bir şey var ise arkadaş varlık oraya boşu boşuna girmez. Sendeki bir sebepten ötürü girer. Oradaki sebebin kesilmesi lazım. Peki bunu nasıl bulacağız? Birçoğumuz, şimdi anlatıda birçok uzmanlarımız var ama hala birçoğumuz bilemez. Bilemez. Çünkü bilseydi o duruma gelmezdi, o rahatsızlığı çekmezdi. İnsanlar yalıtılmış, bilgiden uzaklaştırılmış. Çünkü en basit söylüyoruz bakın, okumuyoruz. Okumadığımız için bilmiyoruz. Bizler 1700 senesini, daha da eski senelerin birçok kitaplarını okuyoruz. Demek ki var ama ortalıkta yok. Okuyun, yeter ki okuyun. Siz okuyun, bulursunuz. Ruhsal bedenlerin ve egonun, enerjik bedenler ve egonun ruh ile bağlantısı kesildiği zaman bilinç artık ruhu hatırlayamaz arkadaşlar. Bakın hatırlayamaz. Birçok yaptığımız çalışmada öyle sistemlere geçiyoruz ki hocam diyor kalbimin attığını hissetmeye başladım. Bu nasıl bir şeydir? Hadi bunu açıklayın. Kalbimin attığını hissetmeye başladım nedir? Evet, temizlendikten sonra artık sistem kapıları açılıyor. Kalbimin attığını hissetmeye başladım. Çok büyük bir söz. Ruh bağlantısı, yani bu parçalanmalar sonucunda bilinç, yani biz, irade, uyanık olan biz, kendi ruhumuzla hiçbir bağlantımız kalmıyor. Çünkü bilmiyoruz, içimizde his gelmiyor. Bizi yönlendiren bir şey yok. Egomuz parça parça olmuş, belki de onların kontrolünde kalmış. Bütün olay iradede, irade bilgiliyse, bilgi hafızası doluysa, neler yapacağını biliyorsa kontrolü ele alır. Ama kaç kişi alır? Bakın kaç kişi bunu yapabilir? Şimdi ruh parçalanması, ruhuyla bağlantısı koptuktan sonra ilerleyen zamanda bunun karşılığı bir nevi delilik olarak söylüyoruz. Bakın delilik. Delilik ruhun yıkımına neden olan davranışları nihayetinde bedeni, zihni, ruhtan ayıran eylemi tanımlamanın bir yoludur.
Yani zihinle bağlantınız kopuk, ruhla bağlantınız kopuk, karmaşık sistem daha da devam eder, daha da acıya yönelir, daha da artarsa yani bu delilik ağır şey olacak ama şey budur, özeti budur. Kişinin ruhsal yapısı ne kadar parçalanırsa bilinç en ilkel katmanlarına yani dürtülerine döner. Dürtülerine döndüğü zaman hayvani kısmına döner. Bu sefer deliliğin karşılığını anladık mı şimdi? Sürekli kendisine veya başkasına veya karşı taraf veya başka bir canlıya zarar vermeyi olabilir, zarar verir, vermez. Bu ne demiştik anlatımlarımız birinde? Fizik bedenle eterik bedenin kontrolü kaçtığı zaman farklı bir enerjik sapma olur. Eterik bedenle astral bedenin kontrolü kaçtığı zaman yani parçalandığı zaman farklı bir ruhsal sorun olur. Zihinle astral bedenin, zihinle eterik bedenin, fizikselle astral bedenin yani bunların birbirine bağlantıları koptuğu zaman farklı farklı ruhsal sorunlar ortaya çıkıyor arkadaşlar. Yani sistemi bunlar ya hepsi bir kalıp içinde aslında. Bu kalıpları toparlamayı bildiğimiz zaman her şeyi başa çıkabiliyoruz. Neler yapabiliriz mesela onu da söyleyeyim şimdi. Yapabileceğimiz en verimli, en kolay şeyler zihin. Zihin kontrol programıyla ve negatif egoyu, acı bedenimizi yani çakralarımızı, duygularımızı, bu sistemimizi temizlemek yönünden, arınmak yönünden artık dualar sınırsızdır, bedavadır. Zikirler sınırsızdır, bedavadır. Kim sizi engelliyor? Tamam. Başka ben şeye inanmıyorum diyebilirsiniz, ateistim diyebilirsiniz. Ama insansınız. O zaman oturun kendinizle yüzleşin. Buna da mı sebep bulacaksınız? Hayır. Bakın din bir inancı toplamadır. Bir koordineyi toplamadır. Ne kadar güzel bir şeydir ki inancımızı yani niyetimizi yani imgelememizi bütünleştiren bir güzelliktir. Ne kadar güzel yapabiliyoruz, toparlayabiliyorsak ne mutlu bize. Çünkü kendimize. Manevi şifayı dediğimiz kısmın ilk kısmı farkındalıktır. Tekrar söylüyorum. Farkındalığınızı arttırdığımız zaman bunların her biriyle başa çıkabiliriz. Farkındalık nedir? Bunu bilelim. Farkındalık bilmektir. Yani ben seni biliyorum, ben onu biliyorum demektir. Biliyorum çok büyük kelimedir ama en azından biliyorum dediğiniz zaman onun kapalı olan sisteminin açıldığını göreceksiniz. Bir şeyi bildiğiniz zaman görürsünüz, açılır. Siz onu görürsünüz, gördüğünüz zaman o size zarar veremez arkadaşlar. Koşulsuz sevgi kesinlikle bu zararları önler. Parçalarımızı birleştirmek, bütünleştirmek, iyileştirmeye yardımcı olur. Negatif enerji ne olursa olsun nötralize eder, onarır. Koşulsuz sevginin başaramayacağı bir şey yoktur. Travmatik enerji, negatif enerji üretmeyi bıraktığımız zaman akşamları veya başka günler negatif enerji düşünmek, negatif duygu salgılamayı bıraktığımız zaman iyileşmeye başlarız. Kontrol yavaş yavaş bize geçmeye başlar. Empati yaptığımız zaman sistem daha da hızlanır. Ruhsal gücümüz daha da artar. Şifanın ilk kısmı adanmış farkındalık yoluyla egomuza, dürtülerimize dikkat etmektir. Yöneldiğimiz yönün nereye gittiğini bilmektir. Farkındalık budur. Farkındalık bilerek nefes almaktır. Farkındalık yürüdüğümüz zaman nereye adım attığımızı bilmektir. Farkındalık arabayı kullanırken ne yaptığımızı o anda orada olmaktır. Anda olmaktır. Evet arkadaşlar, teşekkür